Boşuna Türk mahallesi olarak geçmiyor. Burada lamıcımı yok. Cannot diyorsa Singapur yapılamaz. Çayı güzel dediler abi. Geldiniz, sefa geldiniz. Sofya Turkish Restoran, Turkish Grand Bazaar. Burası Türklerin buluşma noktası. Dedim o mahallemizin babası. Dünyanın en iyi mutfağı Türk mutfağıdır. Sordukları ilk şey diyor ki çay var mı? Dedim ben bütün siparişleri iptal ediyorum. Şavurma vermeyin. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebilon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Nereye geldik? Abi Arap ve Müslümanların yaşadığı, Türklerin restoranlarının bulunduğu, Malezyalı Müslümanların dükkan, restoran açtığı bir mahalle, bir bölgeye geldik. Daha önceki videolarda yine bahsetmiştim. Bu bölge işte Müslümanların yaşadığı bölge olarak geçiyor. Arap bölgesi olarak da adlandırıyorlar. Türklerle Arapları bir tık karıştırıyorlar bu arada. Burada Türk restoranları var. Hem bir gidelim Türklere selam verelim. Varsa çaylarını içelim. Gittiğim ülkelerde fark ettiğim bir şey var arkadaşlar. Genelde mutfağımız o kadar değerli, o kadar güzel ki insanlar Türk adını kullanarak restoranlar açıyor. Farklı milletten insanlar ve baya para kazanıyorlar. Ya gidip bir Türk'ün yanında çalışıp ondan sonra böyle bir dükkan açıyor. Veyahut da gidiyor öğreniyor bizim mutfağımızı. Bunu kullanarak açıyor ama çoğu yerde var. Mesela karşı tarafta Türk İş diye bir yer var. Sorayım bakayım. Hani bazen kendi aramızda tartışmaya giriyoruz ya, Erzurum'un mu Artvin'in mi? Ya abi biz o mücadele tartışma içerisinde harcayacağımız enerjiyi yurt dışında kendi reklamımızı yapmaya harcasak gerçekten daha başarılı bir hale geliriz diye düşünüyorum. Hello my friend. Hi. This is the Turkish cuisine? Yes. The owner of Turkish? No. No. This is Singaporean. Do you know the Turkish food? How did you learn? Because the chef Turkish people teach me going out the cut everything. Okay, Yeah. Turkish people teach you. Yes. Okay my friend, thank you so much. Okay, Bye bye. bye. Yeah. Ben sordum, Singapurlu ama koymuş bu işi yapabilen bir arkadaşı başına. O şekilde gelirinde, ekmeğinde. Baksana baklavalar, şöbiyetler, künefeler. Yatırımcı arkadaşlar, işlerini iyi yapan arkadaşlar, ben bu işin üstesinden gelirim diyen arkadaşlar, işte meydan burası. Çok fazla seçenek var. İnsanlar artık dünyaya açılıyor. Diyor ya, dünya kocaman bir köye dönüştü. Eskiden çok zordu böyle. Ya işte yer değiştireceksin, ülke değiştireceksin. Şu anda çok basit. Abi internette her şey var. Biz de gittiğimiz yerlerde öğrendiğimiz bilgilerin hepsini aktarmaya çalışıyoruz zaten. Bu caddeyi seviyorum. Daha önce gelmiştim. Buradan bir geçtim. Ama kayda girmemiştim. Bakın bu mahallenin adı Kampong Gelam diye geçiyor. 1920'lerde bu şekildeymiş. Gelmişiz 2023'e bu şekilde kalmış. Bayağı bir korumuşlar. Güzel. Ya evet, modern yerleri gittik, gördük. Oranın farklı bir ambiyansı var. Ama böyle eskinin de tadı çok farklı ya. Eski sokaklar. Bakın ibadet için de böyle camileri yapmışlar. Şimdi dün burada bir Yusuf abiyle karşılaşmıştık. Bakalım burada mı? Baksanıza abi, hani boşuna sosyal medyada falan işte Türk mahallesi olarak geçmiyor abi. Sofya Turkish Restoran. Özellikle buraya geldiğiniz zaman çok fazla yemek yiyecek seçenek var tabii ki. Bunun yanında da ama bu cadde güzel. Alışveriş de yapabilirsiniz. Nereden alışveriş yapabilirsiniz? Hemen göstereceğim size. Bakın arkadaşlar, burada Sultan Turkish Restaurant'ın yanında Grand Pazar, Turkish Grand Pazar olarak bulabilirsiniz. Birçok seçenek var. Selamlar dostum. Ne haber, iyisin? Değil mi abi? Alışveriş buradan yapılır. Abi hoş bulduk. İyi abi, sen nasılsın, iyisin? Abi dedim ki bugün yemek videosuna girdim. Çok iyi, süper. Buranın çayı güzel dediler abi. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hemen bir çay demleyin. Eyvallah abi. Dün buraya gelmiştim. Sohbet muhabbet burada çok güzeldi. Abilerimiz uzun süredir burada. Bahri abiyle de sosyal medyadan konuştuk. Abi sen müşteriyle ilgilen. Rahat çek. Eyvallah. Her taraf seninle, sen içeri koydun. Keyifler yerinde. Sen de kayıttasın herhalde. Çekim mi aldın? Marketing videosu. Hataylı, Marketing ve... Hastadan, Evet. Hataylı, Hatay, Antakya'dan. Abi ben diyorum ki burası Türklerin buluşma noktası değil mi abi? Türklerin buluşma noktası arkadaşlar. Evet evet. Burası kapalı çarşımız, Grand Pazarımız. Bizim Yusuf Bey. Yusuf Bey, biz Yusuf abi. ister misiniz? Abi ne haber? Bizim Yusuf Bey'imiz Real Estate. Geleceğim abi. Real Estate. Dedim o mahallemizin babası. Eyvallah. Bizim Real Estate. Arkadaşlar konumuz yemek ama Türk misafirperverliği diye bir şey var. Yani sadece konu yemekle alakalı değil. Şimdi geçerken dün tanıştığım bir Yusuf abi vardı. Abi selamlar. Ne kadar sistemi kurana kadar sen hem kahveyi yaptırdın hem tatlı yiyelim tatlı konuşalım dedin. Tabii ki. Abi nasılsın?
Teşekkür ederim kardeşim. Sen nasılsın? İyisin. İyi abi, çok şükür. Türk mekanları, Türk işletmeleri bizim nezdimizde böyle nefes alacak yerler gibi. Aynı dili konuşmak, sizin hikayenizi göstermek. Çünkü izleyen bir insan, aa bak diyor ya, adamlar gitmiş, bunu ne güzel oturtturmuş sistemini. Evet. Her yer pırıl pırıl, sistem işliyor. Benim kafamda birkaç tane soru var. Bunlardan bir tanesi buradaki Türk yemeklerine olan bakış. İkincisi, Türk adı altında işletmeler var ve bu işletmeler yabancılara ait. Burada Evet. da çok fazla var mı? Ben gelirken bir tanesine şahit oldum. Bunu merak ediyorum. Bunları açabilir misin abi? Öncelikle şeyden başlayabiliriz istersen. Türk yemeklerine karşı insanların ilgisi, alakası nasıl? Hem Singapurluların hem gelen turistlerin. Yani tabii güzel bir noktaya değindiniz. Yani olay şu, şimdi bizim Türkler için bu tür Türk restoranları, ama gerçekten Türk restoranı, yani dediğiniz gibi şimdi Turkish restaurant yazıyorlar ama içeride çalışan Türk yok. Yemeği yapandan servisi yapana kadar kimse Türk değil. Bunun nedeni şu, örneğin İtalyan mutfağından yola çıkarsak övündükleri en büyük yemeklerden biri Bolognese. Spagetti Bolognese. Yani bu yurt dışında yaşayanlar bunu çok iyi bilir. Spagetti Bolognese dediğiniz, tamam tarifleri iyi olunca çok güzel bir sunum yapılabiliyor ama bizim Türk annelerimizin nedir? Yorulduğu zaman yaptığı yemektir. Yani bunu öyle bir kültürel miras olarak satmışlar ki İtalyan mutfağı çok iyidir algısı yapılıyor. Tamam, birkaç yemeği alıyorsunuz ama yurt dışında yaşayan bireyler iyi bilir. Dünyanın en iyi mutfağı Türk mutfağıdır. Yani yemek olarak, tat olarak, marinasyon olarak bu da zorlu bir süreç. Tabii ki bu sokakta bir sürü Turkish Restaurant adı altında restoran var. Ama maalesef tam teşekküllü bir Türk lokantası olmuyor. Nedeni şu, birincisi sahibi Türk değil, ham maddeler Türkiye'den gelmiyor, şefler Türk değil. Bu da ne oluyor? Yani şimdi örnek veriyorum, ben Çin lokantası açsam buraya, bu beni bir Çinli yapmaz. Veya atıyorum Çinlilerin kültürel özelliklerini bilmeden onlara tam hitap edemem ya da o şekilde sunum yapamam. Burası da bir Türk lokantası olduğu için A'dan Z'ye, yani yaptığımız baklavayı mesela İstanbul'dan sipariş edip şoklanmış olarak getirtmiyoruz. Burada taze Maraşlı ustalarımız yapıyor. Bu da bir Türk tattığı zaman gerçekten evet diyor ki bu tamam, bu baklava. Diğer ustamız Mersinli. O da şeyi çıkartıyor, lahmacun çıkartıyor mesela. Birçok misafirde ben şunu duydum. Ben bunu İstanbul'da yemedim. Bu iyiymiş. Bunun nedeni de tamamen şu. Bir, ustalarımız kaliteli. İki, bizim burada kaliteli içeriğe ulaşmamız bizim için kolay oluyor. Hem konum itibariyle hem alım gücü itibariyle. Dolayısıyla unda kullandığımız malzemeler bile, hamurda kullandığımız içerikleri fark ettiriyor. Dediğin gibi, yani örnek veriyorum, daha ilk günün olan bir Türk'ün, burada yurt dışına ilk defa çıkmış bir Türk'ün ilk gününde bu farkı hissetmiyorlar. Ama örnek veriyorum, bir dünya turuna çıkmışlar. Bir hafta 10 gün sonra geliyor. Sordukları ilk şey diyor ki çay var mı? Var diyoruz, gelin. Türk Kahve de kahvesi. var, dostlar, Tabii, çay pit da stop var. olarak. Baklavamız da var, künefesi de var. Ben abi dediğin gibi insan bir güvende hissediyor kendini. Bir de Evet. uzun soluklu yolculuklarda özlüyor. Senden önce 2 tane Türk'le karşılaştım. Çocuklar La Passat'taydı. Bak orada bir tane Türk iş diye gördüm. Bilmiyorum sahibi Türk mü diye de. Bu arada ırkçılık olarak da algılanmasın. Mevzu aslında kökünden, özünden gelmekle alakalı. Çünkü Evet. hani demin Yusuf abinin örnek verdiği gibi, yani şimdi Çin'de doğan, büyüyen, oranın hamuruyla bir şeyi yapan bir insan oraya vakıf oluyor. Ötekisi de belki çok iyi lezzetli yapabilir. Eli çok Tabii ki, lezzetlidir. tabii ki. Ama olayın hikaye örgüsünü anlatıyoruz biraz. Arkadaşlar da mesela işte yemek konusunda zorlanıyorlardı. Yani şey dedi ya, işte Muhakkak. helal kesim olsun, lezzetli olsun, temiz olsun. Çünkü her mutfak aynı temizlik hassasiyetini göstermiyor. Göstermiyor. Yok, göstermiyor. Yani çünkü ben bugün Hint mutfağını da çektim. Çin'i de gösterdim. Şimdi Türk mutfağını gösteriyorum. Çünkü Evet. burası kozmopolit bir ülke. Yani herkesten bir şey almış. Tabii ki, tabii ki. Ya universal bir ülkedeyiz. Yüz ölçümü olarak çok büyük değil ama insan çeşitliliği, kültür çeşitliliği olarak gerçekten yüksek bir seviyede. Zaten biliyorsunuz Singapur dünyanın en güçlü devletleri arasında. Tamamen komplike bir yapıya sahip. Dolayısıyla burada tüm kültürleri görebiliyorsunuz. Türk kültürünü de burada biz temsil ediyoruz. Çin kültürünü gene Chinatown'da temsil ediyorlar. Evet. İşte Hint kültürü, burada Little India diye geçen bir bölge var. Orada en güzelini orada yiyorsunuz. Ben hepsini denedim, hepsini biliyorum. Midem biraz güçlüdür. Ben ilk geldiğimde de ilk gün hiç zorluk çekmedim. Yani hatta şöyle küçük bir anım var. Buraya bir abimle beraber gelmiştik. Chinese hot pot dedikleri tencere üzerine, içine sıcak su koyuyorlar. Bir baharatlandırıyorlar. Orada kendiniz pişiriyorsunuz. Ya bizim kendin pişir, kendin yenin. Burada haşla ye mantığıyla hareket ediliyor.
Tabii Türk olarak gittiğimde ilk böyle bir yadırgadılar. Acaba yiyebilir mi, yiyemez mi diye. Ben her zaman bir pis boğazdım. Benim yaptığım karışımdan sonra Çinliler bana böyle bakıyordu. Hani bu ne yapıyor Hadi bu ya. diye. Tabii. Hepsini mi koydun Ben abi? zorluk çekmedim. Tabii tüm tuşlara bastım. Yedim de. Çok çiğ bu arada. Çiğ. Yani Kobe etlerinden tutun işte yengeçe kadar tabii onlar sırasıyla pişiriliyormuş. Ben konuya haiz değildim. Hepsini içine kattım, yedim. Şimdi Nasıldı? eskilerden bir gamer olarak, şimdi gamerlara da buradan sesleniyorum, bilirler. Gece yarısı yaptığımız bir tabak vardır. İşte bir Türk erkeği sabah kahvaltıda yaş pasta yer yani. Burada biraz da sokak ağzıyla ilerliyorum. Evet. Bize sarsmıyor böyle şeyler. Ama ben şunu öneriyorum, çok gördüm. Şimdi örnek veriyorum, turlarla buraya geliyor bizim insanımız. 3 günlüğüne geliyor, 4 günlüğüne geliyor. Şimdi 4 günlük bir tatilini bilmediğin bir kültürün yemeğini yiyerek miden bozulur, rahatsız olursun. Yakın bir arkadaşım geldi, bilmediği bir restorana gitti, hiç önermediğim. Yedi, 3 gün boyunca hasta gezdi. Tatil de boşa gitmiş oldu. Evet. Ben riske atmam. Ben buraya taşınmak için geldiğim için rahat rahat yiyorum. Dediğim gibi biraz da demir mideliyim. Ama şunu önermiyorum. 3 günlük tatile geldiyseniz yiyecek konusunda minimal tadımlar yapın. Ama doymak için midenizin alışık olmadığı şeylerin dışına çıkmayın. Ama Bir de tadı önemli yani. tadı çok önemli. Bir de helal sertifikası olmalı. Eti nereden alıyorlar? Dondurulmuş mu? Taze mi geliyor? Burada- Kesimi nasıl? Kurallar çok serttir herhalde. Kurallar aşırı sert. Yani mesela hiç şakası işletme yok. mesela işletmenizde siz nasıl hissediyorsunuz abi? Buranın yasaklar ülkesi olarak geçiyor aynı zamanda. Evet. Yani sakız çiğnemek bile yasak, öyle söyleyeyim. Sizin sektörünüzde bunun şeyi nasıl abi? Hissiyatı nasıl? Yani şöyle bir cümle var. Güven kontrole mani değildir. Yani kontrol altında olmamız gerekiyor. Çünkü bizde her zaman şu var. Kontrol edilmediğin zaman her zaman sınırı bir tık geçiyorsun. Geçtiğin zaman bu senin hareketlerine yansıyor. Bu sefer gevşeme başlıyor. Contalar gevşiyor. Olmaması lazım. Biz robot değiliz, insanız. O yüzden sürekli kontrol altında olmak çok daha iyi. Zaten bizim kitlemizin %99'u Müslümanlar. Helal sertifikası olduğu için bu şu demek. Örnek veriyorum, başka dine mensup kişiler gelip bizi rahat rahat yiyebiliyor ama burada yiyen helal sertifikası olmayan bir yerde yiyemiyor. Bu ayrım var. Bir de Türk mutfağının biz ülke olarak iyi tanıtamamışız. Onu gördüm. Tam o konuyu açacaktım abi Tabii. ben de. Türk mutfağını sadece kebaplardan ibaret biliyorlar. Aslında bu böyle değil. Yani bizim tencere yemeği adı altında yaptığımız bir sürü yemek var. Yani kuru fasulyesinden musakkasına kadar. Tabii biz burada bunların bazılarının sunumunu gerçekleştiriyoruz ama çömlek içerisinde fırında yapıyoruz. Şimdi burada Türkiye'deki gibi esnaf lokantası atıyorum 20 çeşit bir yemek yapma olanağımız yok. Bu çok riskli bir hareket olur. Çünkü kültürü farklı, yeme alışkanlıkları farklı, soslar çok farklı. Evet. Yani örnek veriyorum, biz bir akşam yemeğinde döner kolay kolay yemeyiz ekmek arası. Yemekler gelir, tatlılar yemekler gelir, gelir. sulu yemek gelir, çorba gelir. Burada o yok. Yani 10 kişi akşam yemeğine geldiği zaman herkes ekmek arası döner istiyor bizden. Bunu da yadırgamıyorsunuz, vermek zorundasınız. Evet. Tabii bazen diyorum ki bu sizin ilk seferinizse sulu yemek yiyebilirsiniz. Öneriyorum, öneriye göre gidiyoruz. Gönlüm ister ki baklavayı tadan bir insan, çünkü bunu bir Türk baklavası olarak yiyor. Evet. Kebabı yiyen bir insan kalitelisini yesin, güzelini yesin Doğru, isterim. Bu doğru. benim içimden geçen bir şey. Bunu da yapabilen, işin ehli Tabii, bir insan yapsın. tabii doğru. Yerinde öğrenen, nasıl yaptığını bilen. Çünkü bizim demin sen çok güzel bir şeyden bahsettin. Bizde nasıl bir yemek kültürü var abi? Evliya Çelebi'nin seyahatnamelerinde de geçiyor. Bir bölgede eskiden sadece pilavcılar varmış. Sadece pilavları verilmiş. Bir bölgede sadece kuru fasulyeciler varmış. Evet. Restoran sadece kuru fasulye üzerine. Hani Evet. her yemeğin bir restoranı varmış. Doğru, o doğru. kadar lezzetli, Evet, o kadar çok güzel çeşitliliğini anekdottur onlar, yaparmışız. Çok derin, güzel bir mutfak kültürümüz var. Evet. Burada da bazen böyle şey olunca benim de biraz kalbime dokunuyor bu. Burada da yine aynı şekilde Türk adı altında farklı işletmeler var mı? Yani adam para kazanmak için yapıyor bunu çünkü. Tabii. Seninki gibi gelip böyle mesela masa bile bir detay burada. Görebilen için her yerde bir detay var şu anda. Evet, tamamen Türk mirasını burada yaşatmaya çalışıyoruz. Yani masalarda kullandığımız seramikler bile Türk malı, Türkiye'den geliyor. Kullandığımız lambaların hepsi el boyaması Türkiye'den alınıyor. Burada otantikliği biraz da ön plana çıkartıyoruz. Şimdi biz tam olarak mutfağımızı, reklamını yapamadığımız için yurt dışında Türk mutfağına ait tencere yemeklerinin yurt dışına tam olarak reklamı yapılmamış, tanıtılmamış. Ama yurt dışında başkaları bizim adımıza çok güzel tanıtım yapmışlar. Tabii biraz da kendi yemeklerini de işin içine sokmuşlar ama tam olarak Türk kültür ve mirasını yansıtmıyor. Dolayısıyla Türk malı dediğiniz zaman yurt dışındaysanız eğer şunu görüyorsunuz. Kalite.
Biz kendi ülkemizde kendimizi çok gömmeyi severiz. Evet, Biraz maalesef. polyanlacılık var Evet. bizde. Ama bir Türk ürünü dediğimiz zaman mesela hediyelik eşya dükkanında vesaire. Adam diyor ki tamam bu Türk ürünüyse bunu alalım. Veya Türk lokantasıysa burada yiyelim. Fiyatı biraz yüksek olabilir lokallere göre ama şöyle düşünebilirsiniz. Türkiye'de açılan bir Çin lokantası her zaman Türk markasından pahalıdır. Ekstrem durumları geçiyor. Nedeni şu, örnek veriyorum. Buradaki A lokal restoranı eti alıyor, şoktan açıyor, pişiriyor ve veriyor. Proses bu. Bizdeki öyle değil. Et alınıyor, marinasyona giriyor, bizim kendi özgü baharatlarımız kullanılıyor ve en önemlisi bunu bir Türk usta yapıyor. Türk usta da burada yetişmiyor, Türkiye'de yetişiyor, buraya alınıyor, onun da bir gideri var. Evet, maliyeti. Her şeyin bir gideri var, yani baharatlarımız da Türkiye'den geliyor. Buradaki baharatı kullanarak Türk yemeğini yapamazsınız. Yani şu baklavayı burada çıkaramazsınız. Çıkaranlar var, yapan firmalar var, restoranlar var ama bu tadı almıyorsunuz. Şimdi ben aslen Şanlıurfa Siverekliyim. Ben kebabın babasını yedim. Diyarbakır'da da yedim, Urfa'da da yedim. Burada o lezzete yaklaştık, tutturuyoruz ama hiçbir zaman aynı lezzete girmez. Nedenini söyleyeyim, et farkı var. Tam olarak buradan kaynaklanıyor. Ama bir Türk burada yemek yediği zaman ben henüz şeyi görmedim. Ya ben beğenmedim. Yok, görmedim. Olmadı. Ne güzel abi. Görmedim. Daim olsun yani. Amin, Bu amin. beni mutlu eder gerçekten. Ama bu da tabii yıllarca oluşan birikim ve deneyimle oluyor. İlk açtığınız gün o lezzeti sunamıyorsunuz yani. O yüzden biz kendi mutfağımızı tanıtmadığımız için insanlar çok daha fazla tanıtıyor. Tabii Turkish restaurant dediğiniz zaman insanlar gözü kapalı giriyor. Sadece şuna bakmıyorlar. Şef Türk mü? Sahibi Türk mü? Yöneticisi Türk mü? Buna bakmıyorlar. Turist insan da çok fazla bakmıyor ama bakanlar oluyor. Mesela bir Türk onu yemez. Evet. Yabancı yer. Bir de ben abi lafını böldüm. Döneri nasıl taktığından, döneri nasıl kestiğinden, dönerin biçiminden zaten aslında işini tabii. anlıyorsun. Diyorsun ki abi kurumuş, Aynen sosu öyle. çok kötü, yani hiç marine edilmemiş, yalap Evet. şalap yapılmış. Dünya gezdiğim için çok fazla tatma imkanı buluyorum. Ve elimden geldiğince göstermek istiyorum ben mutfağımızı. Tabii. İnsanlar bizi sadece şey gibi görüyor. Ya işte geziyorlar. Yok abi biz Yok. aynı zamanda kültür taşıyıcısıyız. Ve Aynen öyle, benim aynen öyle. kültürümü taşıyan, gösteren böyle dükkanları da mümkün olduğunca göstermek istiyorum. Dedim ya detaylarınız var diyor. O da detaylarınızla biz bu işi yapıyoruz Melih diyen bir vibe'ınız var. Peki şey soracaktım sana. Singapur mutfağı var mı abi? Yani böyle bir mutfak var mı? Ya var aslında, lokal yemekler çok fazla var. Yani mesela ben ilk geldiğimde dedim ki buranın lokal yemekleri nedir? Mesela kahvaltıyı çok merak ettim. Neymiş? Ben de bilmiyorum. Kahvaltısı kaya tost dediğimiz bir olay. Bizim normal bildiğimiz tost ekmeğini ikiye bölüyorlar ortadan. Kendi özel tereyağları var ve balları var. Onları sürüyorlar, kapatıyorlar. Tekrar bir ısıtıyorlar. Yanında da yarım pişmiş yumurta veriyorlar. Biraz daha cıvık ve yanında black coffee, americano. Kültürel kahvaltısı bu. Bu kadar. Bu kadar. Tabii ben burada geleneksel Türk kahvaltısı sunumu da yapıyorum. Pidesinden, domatesine, söğüşünden tutun, simitine kadar burada taze yapıp veriyoruz. Tarım var mı burada? Tarım burada yok. Malezya'dan geliyor. Hep Malezya'dan geliyor. Bizim etler Yeni Zelanda'dan geliyor. Çünkü Yeni Zelanda'nın eti dünyanın en iyi etlerinden birisi. Tabii Avustralya, Angus, Yeni Zelanda. Birçok ünlü marka da oradan alır. Bilmiyordum. Etleri çok güzel yetiştiriyorlar. Yani hayvanlar çok güzel yetişiyor. Yani dünyanın her yerine ihracatları var. Tabii Singapur olunca biraz daha işin rengi değişiyor. Merak ediyorum. Gittiğim belli bazı ülkelerde öyle bir proses, öyle bir uygulama var ki ülkeye bir ürünü sokarken birçok testten sokuyorlar Tabii. ve o testlerde insana kaliteli malzeme geliyor. Tabii. Burada da benzer bir uygulama var mı? Var, hatta yani Maraş dondurması mesela, örnek veriyorum, biz sipariş vereceğiz. Birçok firma bizimle iletişime geçiyor. Yani tedarinizi biz sağlayalım. Gerekirse şu fiyata çekelim, şuraya çekelim. Biz diyoruz ki bizim için bu önemli değil. Şu belgeleriniz var mı? Gümrükten geçmesi için bu gerekiyor. Mesela örnek veriyorum, 100 adet dondurma siparişi verdiniz. Adam bir tane ikram attı. Bu bize zarar veriyor. Gümrük diyor ki burada 101 tane var. Siz 100 tane sipariş vermişsiniz. Yasak. Sokamazsınız. Bu sefer olan bize olmuyor. Size oluyor. Çünkü siparişi siz gönderdiniz. Ülke sizin o ihracat eden firmanızı alıyor. Kırmızı koda alıyor. Okey. Tabii bize de zarar veriyor. Detaylara Bir bak. nevi. Tabii. O yüzden legal abi her şey. Kuralına göre. Burada lamıcımı yok. Cannot diyorsa Singapur yapılamaz abi. Bitti, bu kadar. Bu kadar, Keskin, net. Olmaz. Abi tertemiz. Yani mesela örnek veriyorum. Burada sakız çiğnemek yasak. Tabii bunun kendine göre nedenleri var. Mesela sakız çiğnemek istiyorsanız doktordan reçete alacaksınız. Bu tarzda farklı sakız gibi şeyler var Tabii. mı? Besinler var mı? Yemesi ve çiğnenmesi yasak olan. Yani elektronik sigara ağır cezalı. Çünkü Kırbaç falan duydum ben. tabii kırbaç var.
seviyesine göre idam var burada. Uyuşturucu, yasaklı maddeler Hepsi idam. Yani idam. bunun kaçarı yok. Düryan herhalde. Düryan. Düryan da yine metroda yeme içme yasak diye duydum. Tabii ağır bir kokusu var. Ben sevdim onu. King düryan. Tabii düryanın da çeşitleri var. Mesela ben Malezya'dan gelen bir kaliteli düryan var. Onu çok seviyorum. Burada satılıyor. Yani her şeyin en güzeli burada. Eldivenle yiyorsunuz. Ağır koku var. Tabii seveni kadar sevmeyeni de var. Çok arada bir meyve. Evet, bugün oteller kabul etmez, Aynen. taksiler kabul etmez, restoranlarda yiyemezsiniz. Yani bu şekilde. Kahvaltıdan bahsettin ya, öğlen yemekleri ve akşam yemekleri gelenekselde nasıl? Yani lokalde nasıl? Ne yiyorlar? Herkes kendi kültürüne ait yemekleri yiyor. Tabii bazı restoranlar var. Bunların içine girdiğimiz için ben de mutluluk duyuyorum. Birçok mutfağa hitap ettiğimiz için, şimdi Türk mutfağının yanında sadece biz Türk mutfağı satmıyoruz. Malay insanlar, Malezyalılara da özgü yemekler var. İtalyanlara özgü de yemekler var. Geldiği zaman herkes ufak tefek kendi esintisini buluyor. En kötü tüm dünyanın ortak konuştuğu dil şavurma, bizim döner. Tombik döner, bu pita bread döner diye geçer. Bunu yerler. Vejeteryan olan insanlar için de opsiyonlarımız var. Genelde vejeteryanlar Hint kökenlilerde daha fazla yoğunluk gösteriyor. Bunlar da falafel, pita yiyorlar. İşte Ayasofya veggie kebap var. Veggie kebap veriyoruz. Yani seçeneklerimiz çok fazla. Öneride bulunuyoruz. Diyoruz ki, örnek veriyorum. Mesela geçen kalabalık bir grup geldi. Biraz da samimi gördüğüm için yaklaşık 24-25 kişilerde, gençlisi, yaşlısı ilk defa Türk yemeği yiyecekler. Kurtarış olarak şeyi görüyorlar. Şavurma. Ya dedim ki, Türk lokantasına ilk defa gelmişsiniz. Dedim ben bütün siparişleri iptal ediyorum. Şavurma vermeyin. Çünkü bu dedim bizim ülkemizde öğrencilerin yediği bir yemektir. Hani otantik anlamında, maddi olarak değil. Fiyat olarak burada her şey aynı. Tavukla etin bizde fiyatı aynı. Balığın da aynı. Dedim ki bunu yiyelim. Musakka yiyin. Hani İskender yiyin, bir mişkril atalım, bir dolma göndereyim, bir başlangıç tabakları. Tabii bizim mesela başlangıç tabaklarına mutlaka zeytinyağı, zahter, tost ekmeği ikram ediyoruz ki bir başlangıç olsun. Başlangıç appetizer dediğimiz cold starterlar, sıcak başlangıçlar var. Mercimek çorbası var en önemlisi. Zaten bir Türk geldiği zaman ilk şunu soruyor. Buradan geçiyorlar, görüyorum. Baba artık yorulmuş arkada. Şu çantayı biraz salma hareketi vardır ya Türklerde. Onu salmış. Abi diyorum, çay istiyor musun? Oğlum diyor, lütfen bana çay ver. Sadece bunu istiyorum. Hemen oturuyor, önden çay. Evet. Böyle güzel günlerimiz Çok oluyor güzel, burada. Güzel. Abi vallahi çok teşekkür ederim ya. Rica Keyifli ederim, bir ne sohbet demek. oldu. Estağfurullah. İzleyicilerimiz için bu arada bazen yazıyorlar. Neden yemek ikram etmediler falan diye. Onu şöyle bir parantez açayım. Arkadaşlar ben çok yemek yedim. Söylediler lütfen bir yemek hazırlayalım falan dediler. Dedim ki abi teşekkür ederim. Yolu düşen olursa hemen gösteriyorum arkadaşlar. Ayasofya Turkish Restoran, Singapur'a gelen bir burada mola yapabilir. Çayını içebilir. Yusuf abi bizden de ki. selamlarımızı Tabii ki. söyler. Hepinizi çok seviyoruz. Çok Buraya teşekkür. bekliyoruz. Sultan Mosque'nin hemen yanındayız. Ayasofya Turkish Restoran. Geldiğiniz zaman diyebilirsiniz, Yusuf Bey çayımız nerede diye. Başımız gözümüz üstüne yeriniz var. Hepiniz seviliyorsunuz. Çok teşekkürler abi, sağ olasın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.